Bursa Uludağ'dayız. Milyonlarca insanın ziyaret ettiği bu bölgede mekanın asıl sahibi bozaylar. İşte şu anda ayak bastığımız bu noktada hava karardığı andan itibaren bozaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Çok heyecanlıyız. Şimdi gece yarısı bizim de asıl hedefimiz bozaylar zaten ama bozayların dışında yaban domuzu, kızıltilki gibi canlıları da görüntüleme ihtimalimiz var. Dev gibi bozay tam önümüzde. Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir video için Bursa'ya geldik. Bursa'nın Uludağ'ında zirvede orman içerisinde bozayları görüntüleyeceğiz. Bugün bizi misafir eden Cahit abimizi sizlere tanıtmak istiyorum. Eyvallah, hoş geldiniz. Abi sen de hoş geldin kanalımıza, eyvallah, videomuza. Merhabalar. Bugün neler yapacağız? Biraz bize anlatır mısın? Bugün neler yapacağız? Her akşam olduğu gibi sizlere ayıları izleteceğiz. Evet. Bugün yani ayıları görmek isteyen arkadaşlarımız akşamları gelir. Biz sürekli buraya ayılar için işte kuru ekmek falan kalan yemek artıklarını koyarız. Gelirler, ziyaret ederler, Çok izleriz onları doğal yaşamda. Yerler ve giderler. Çok güzel. Arkadaşlar Cahit abi Instagram'dan ulaştı. Yani görüntüleri gönderdi önce bana. Ben görüntüleri izlediğimde inanamadım. Bozayılar 1 metre 2 metre yanlarına kadar geliyorlar burada. Ve onları her akşam izliyorlar. Çay içerken izliyorlar, yemek Kahve yerken içerken izliyorlar, izliyorlar. kahve içerken izliyorlar. Şimdi bu ortamı da hep birlikte yaşayacağız, izleyeceğiz. Tabii buraya geldik, sadece normal bir görüntü alıp gitmeyeceğiz. Biz bütün sistemi kurup güzel görüntü elde etmeye çalışacağız. Biliyorsunuz DSLR foto kapan sistemimiz var. O sistemle burada ayıyı görüntüleyeceğiz. Aynı zamanda foto kapanlarla ve kendi kameralarımızla da görüntüleyeceğiz ama ondan önce abi bize ayıların geliş güzergahlarını, beslendikleri yerleri Şimdi biraz gösterir misin? Şöyle söyleyeyim. Ayılar yani çeşitli bölgelerden geliyor. Yani bir ayımız var. Biz isimlendirdik kendi adımıza. Çok Kiminin güzel. ismi Gülazer, kiminin ismi Yaralı Ayı, kimininkisi Ufak, Orta Boy falan. Kendi çapımızda isim koymaya çalıştık. 2 tane ayımız şu noktadan gelir tamamıyla. Şurada patika yol vardır. Görür müsünüz? Bu arada biraz sisli ama. bütün bu alanlar da yerleşim yerine biraz yakın. Tabii çok yakın. Biz zaten burada yani hemen işte 5 metre ileride kalıyoruz. Çok güzel. Öyle. Şimdi arkadaşlar burada şunun da bilgisini vereyim. Bizde Soğuk Su Milli Parkı var Kızılcahamam'da. Aynı zamanda Kars'a gittim, Sarıkamış Çöplüğü'nü görüntüledim. Sizlerle ayıları paylaştım. Ayılar akıllı hayvanlar. İnsanlarla da iç içe yaşamaya alışabilen hayvanlar. İşte buradakiler de özellikle Milli Park'taki hayvanlar çok mangal yapıldığı için, çok fazla çöp atıldığı için insanlarla iç içe yaşamaya alışabiliyor. Tabii ne zaman alışabiliyor? Zarar vermeyen, doğayı seven, çevresini koruyan insanlar olduğu zaman hayvanlar böyle rahat hareket edebiliyor, rahat davranış sergileyebiliyor. Gidip zarar verseniz, Tabii ki bir kesinlikle. şey yapsanız bir daha o Zaten ayı buraya şöyle yani, gelmez. 2 kere bize burada ayı saldırmaya kalktı. Ondan sonra bir keresinde burada yine bayat ekmeklerimiz vardı. Onları koymuştuk. Evet. Ekmek yerken ondan sonra ekmek atmaya kalktık. Herhalde yemeğini alacağız zannetti. Saldırmaya teşebbüs etti. Bu bölgede yani bir ben ayıya böyle her akşam yemek koyarım. Bir de bizim bir Recep abimiz var. Onun da 15 metre ileride. Ayılar sürekli bir bana gelir, bir oraya gider. Bir buraya gelir, bir oraya gider. Çok güzel. Şimdi onun bölgesi var. Orayı da tarif edeceğim. Beraber Diğer gidelim. bölgemiz buradan gelir zaten. Burasına ayı yol yapmış abi Evet, zaten. buraya ayı yol yaptı bu bölgeden. Şuradan yiyeceklerini alır. Bazen poşetle koyarız. Gelir böyle bu bölgeden özellikle. Şuradaki ağacın üstü, taşın üstüne, kayanın üstüne oturur. Orada poşetini yer. Daha sonra eğer tekrar varsa başka bir yiyecek gelir alır yer. Ben mesela ekmekleri özellikle ufak ufak doğrarım ki hani orada yerken biraz oyalansın diye. Biraz izleyin, Evet, göreyim. bazen ayı tedirgin olduğu zaman ekmekleri ağzına doldurur. Ondan sonra Alır bayağı bir götürür. alır. Yine gelir yine burada kayanın üstünde oturur yer. Çok Biz orada mesela kalabalık olduğunda misafirlerimiz falan geldiği zaman saatlerce orada oturur. Kendini ne zaman güvende hissederse o zaman gelir. Evet. Çok akıllı hayvanlar. Çok akıllı hayvanlar. Buradan devam eder aynı şekilde ayımız. Zaten yol patika yapmış görüyorsunuz. Buradan sürekli aldıktan sonra diğer ayılar için sadece tek bir tane değil de değişik bir gecede 8-10 tane ayımızın da geldiği oluyor. Bir gecede 8-10 ayı. Evet, size tavsiye ediyorum. Bakın arkadaşlar, Cahit abinin de getirdiği bölgedeyiz. Zaten ayıların burada çok fazla olduğunu söylüyor, kendisi bahsediyor ama onun söylemesine de gerek yok. Bakın
boz ayının dışkısını görüyorsunuz. Daha taze. Abi her akşam geliyor buraya boz aylar değil mi? Gelmedi, hiçbir akşam olmadı kendisi. Ya bu etrafta peki böğürtlen olsun, erik olsun, armut olsun? Yok, alt taraflarımızda, ormanın alt tarafında var. Çünkü Burada hiç yok. dışkılarda pek fazla çekirdeğe tohuma rastlamadım. Evet. Genelde sizin bıraktığınız besinlerle besleniyor. Bizim bıraktığımız, piknikçilerin bıraktıkları varsa onlarla besleniyor. Şimdi burada şunu da söylemek istiyorum. Senin bulunduğun yer tamamen yaban hayatın ortası. Vahşi yaşamın ortası. Ayı gelip burada beslenip gidebiliyor. Beslenip gidebiliyor. O yüzden size ayrıca teşekkür ederim yani. Biz de sağ olsun yani buradaki bütün arkadaşlarımız duyarlı olduğu için görenlerin hepsi işte elinde ne kadar artık yemek, meyve, sebze vesaire varsa getiriyorlar. Her akşam biz de koyuyoruz buraya. Çok güzel. Şimdi Orada. saat 7. Hava Şöyle kaçta gidelim. kararıyor abi? 8'de kararır hava. 8'de Şuraya cevabı kararıyor. da Kaçta gidelim. geliyor ayı? Sen oraya da gör. Ayı 8.30-9'dan bir başlar. 2'ye 3'e sabaha kadar Yoklar gelir. yani. Sıkıntı Gelir yok. gider, Sürekli başka gelir aylar gider. gelir. Biri Şimdi- gelir, biri gider, biri gelir, biri gider. Çok güzel. Ben kasaptan birkaç bir şey getirdim. Tamam. Onları böyle bir ağaca falan asma şansınız Şimdi şöyle var mı? söyleyeyim. Ben burada 2 senedir ayı besliyorum. Recep abi 10 senedir besliyor. Oo. O uzman. Bir ona gidelim, onun da fikrini alalım. Gidelim Tamam mı? tabii. O Recep abi de bakalım ne gibi tecrübeler paylaşacak Tabii bizimle. onun daha çok anıları var. Ayıların. Bir de onun anılarını dinleyelim hatta. Birkaç bir şey. Nasıl? Doğanay kardeşimiz, sana demiş miyim merhaba. misafirimiz çekim için Memnun gelecek diye. Kardeşim. Kardeşimiz. Nasılsınız? Şükür Allah'a iyiyiz. Sıhhatimiz yerinde işte. Ayılara bakıyoruz, besliyoruz. Ayılarla iç içe yaşıyorlar dediler. Çok- Biz de evet. geldik. İyi yaptınız, iyi yaptınız. Biz misafiri severiz. Teşekkür Eyvallah. ederiz. Recep amca. Buyur. Biraz bize bu ayılarla yaşadığın anılardan anlatır mısın? Hiç saldırdığı falan oldu mu? Ben onu merak ediyorum. Bir kere saldırdı. Onda 3 adım geldi üstümüze. Yani bizi korkutup kaçıracaktı. Biz kaçmayınca kendi kaçtı. Ama yavruları var. Bu taraftan herhangi bir ters hareket yapıldı mı? Veya Yapılmadı. ses çıkarıldı mı? Yok yapılmadı hiç. Gördüğü için. Gördüğü için bizi görüyor. Biz de ateşin başında oturuyoruz burada. Bence gözdağı vermiş yavrularına Tabii sormak için. yavrularını korumak için. Daha önce bir sefer daha yaptı. Arabayla dolaşıyorduk meydanda. Arabayla geldi hanım ben torun. Dedi ki buradan ayı çıkabilir babaanne de. Camı kapatayım. Yok oğlum hava gelsin falan dedi. O arada tam dağıldık. Ayı hap hap geldik bize ki görsen nasıl arabanın üstüne atladı. Yavruları vardı yine. Yine yavrularını kıskandı. Yavrusu varken hayvana yanaşma. Yavrusu yoksa bak şimdi yavrularını terk etti. Şu anda yavrularını terk etti bu sene. Bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok hiç. Kendisi korkup kaçıyor devamlı. Evet. Kaçıyor hiç insan. Bizim orada da Mustafa amca var. Aynı böyle sen gibi. Onun da bayi var. Üzümleri var. Armutları var. Bal yapıyor. Arıcılıkla da uğraşıyor. Ben onunla da böyle röportaj yaptım. Onunla da videom var. Onunla da işte bahçesine armuduna, balına geliyor. Tabii ona biraz zarar veriyor. He. Ama o da alışmış. Normalde arıcılık yapanlar silahla vurmaya çalışır. O da alışmış. Artık onların davranışlarını öğrenmiş. Yani benim böyle sizin gibi tecrübe sahibi insanlardan ayıları, yaban hayvanlarını dinliyor olmak çok mutlu Anladım. edici bir şey. Şimdi bana zarar verdi. Biz buradan gittik aşağı. Geçen sene de daha önceki sene. Şimdi kapıları kilitledik gittik aşağı. Bir iki gün kalacağız. Geri geldiğimizde baktık ki buzdolabı yerde. Buzdolabıyla futbol gibi, topu gibi oynamış. Buzdolabının iyiymiş. Parçalamış İçinde bir şey mi buzdolabını. vardı acaba? Et vardı içinde. Eti yemiş. Et yiyemedi. Buzluğu açamamış. Açamamış. Buzluğu açamamış. Buzdolabını parça parça etmiş. Ama buzluğu açıp o eti alamamış oradan. Şimdi ben fazlalık ekmekleri şu iki ağacın arasına asarım. Her akşam çünkü veriyorum onlara ben. Ne kadar verirsen şey yapıyor, o kalanları domuzlar temizliyor. Domuzlar da geliyor Tabii yani. domuz da çok geliyor. Hiç kurt geldi mi peki buraya? Gelmedi, görmedim hiç. Çakal var, tilki de var. Genelde bu astığınız şeyler işte ekmek, Ekmek, tavuk, tavuk, tatlıyı çok seviyor. tatlı. Tatlıyı çok seviyor. Cevizli sucuk falan herhalde değil mi? Pestil, Pestil asıyoruz. Pestil. pestil. Birebir çok Bak seviyor. işte her şeyi biliyordum. Bu şeker, tatlı. Baklava bile asıyor Baklava Recep abi. asıyor bunlar. Bak bunlar hepsi şunlar tavuktu. Bundan önce 3-4 tepsi baklava vardı. Kalmış baklavalardan. Şey yapıyorum asıyor bunları. Hep 4-5 porsiyon yapıyor onları. Yerde ekmeğe bakmıyor. Önce tatlıları yiyor. Diyorum buna ki önce yemeği de yemeğin sonra Ondan sonra. tatlı yersin ama yok tatlıyı çok seviyor. Tatlıyı çok seviyor. Çok akıllı bir hayvan. Ne yapıyor, ne ediyor, nasıl alacağını önce keşif yapıyor, sonra gidiyor alıyor onu. Ya, bak şimdi bu akşam 4 tane değişik geliyor. Akşam 2 tane geldi. Bir tanesi öyle bir hırslı yedi. En sonuna 3 tanesine uzanamadı. Peki kendi aralarında kavga ediyorlar mı? Kaçıyorlar birbirlerine. En baskın hangisi isim verdiğiniz ayılardan? En baskını bu şimdi yavrularını terk eden geliyor şu anda. Dişi yani. Anne. Dişi. Daha önceki sene 2-3 sene önce bir büyük geliyordu. Ama çok büyüktü. Erkek geliyor mu buraya? Erkekti.
O erkek de çok büyüktü, aşırı büyüktü. 500 kilodan aşağı değildi. Hiç kimseden korkmuyordu. Sallamıyordu hiç. Dinlemez. Hiç. Köpek falan peki karşılaşma oluyor mu? Oluyor. Çok Bizim oluyor. orada mesela köpekler gelir ayıları rahatsız ederler. Baş Avlıyorlar başa etrafında. Ya sadece etrafında dönüyor köpek. Başka bir şey Hiç köpeğe sallamıyor bile. Köpek kafasını çevirdiği gibi köpek kaçıyor. Bir Kaçıyor. de ben bir şey keşfettim. Mesela ormanın sık olduğu yerlerde, insanların olmadığı yerlerde erkek ayılar daha fazla. Öyleymiş. İnsanlara yakın olan yerlerde anne ve yavrular oluyor. Evet. genelde. Evet. Erkek ayılar yanaşmıyor. Yanaşmıyor. Yani ama buraya işte geçen sene de daha önceki sene. 3 sene oldu bak. Evet. 2 senedir gelmiyor hayvan. O büyük. Çok büyük. Belki ben de fotoğrafı çıkabilir paylaştığım şeyden. Onu gösteririm ben sana. Tamam. Süper. Çok büyük. Aşırı büyüktü. Ama oradan bakıyoruz. Boş, geç. Hiç umruna değil. Bakıyor devam yeme. Bak hiç sallamıyor. Diğerleri kendisi korkuyor hayvanlar. Yerken kaçıyorlar. Tamam Şey bugün o ciğer parçalarını bir asalım. değil. Yasalım. Ben şimdi temizleyeyim Neler, orayı. neler gelecek? Temizleyeyim Hep orayı. birlikte görelim. Tilki gelir. Ben burayı o kadar sevdim ki. Şimdi hava kararmadan çalışmalarımızı yapacağız. Ama ondan önce evet Cahit abiyle görüştük. Recep amcayla görüştük. Onlar ayılarla zaten iç içe yaşıyor. Ayıları besliyorlar. Ama ondan önce bir de bir etrafa bir bakalım. Etrafta normal yaşayan insanlar ayıları görünce ne tepki veriyorlar? Ne yapıyorlar? Onların yaşadığı anılar var mı? Hikayeleri bir dinleyelim. Gel. Abi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba. Siz nasılsınız? Bizdeyiz. Buyurun. Vallahi burada sizin ayılarla olan hikayeleri duyduk, geldik. Biraz da sizden dinlemek istedik. Burada Evet, dönemsel olarak bura Evet. kiralanıyor. Uludağ Milli Parklara bağlı burası. Burada bungalovlar var. Dönemsel olarak kiraya veriliyor. 4 aylık süreyle. Biz de zaman zaman Bursa'nın sıcağında bunaldığımız zaman, Ankara'nın sıcağında bunaldığımız zaman izin zamanlarımızda gelip burada kalıyoruz. İşte yaban hayatıyla iç içe oluyoruz. çok güzel. Hangi hayvanları gördünüz abi? Ben sürekli ayı diyorum ama Burada sadece ayıdan onu başka var. söyleyecektim ben de. Sadece ayı değil. Biz burada ayı, kurt, tilki, yaban domuzu, bu hayvan çakal, bunların hepsiyle karşılaşıyoruz. Biz özellikle ayı görüntülemeye geldik ama Evet. diğer hayvanları da görmek Her için akşam var. geliyor buraya ayı. Yiyecek koyduğumuz takdirde geliyorlar. Burada aç hayvanlar. Tabii şimdi bazıları da yaban hayvanlarını beslemek doğru değil falan diyorlar ama zaten burada çöplere geliyor ayılar Ben sürekli. de az önce ondan bahsettim Evet. videoda. Dedim yani hani biz bu artıkları veya siz hani çıkan artıklar, kemik artıklar olsun, ekmek artıklar olsun buraya atmadığınız zaman nereye gidiyor? Çöpe gidiyor. Bu sefer de hayvanlar çöpe alışıyor. Evet. Çöp de insanların olduğu yerde olduğu için Çöpe yıllardır gelir. Bu sene biz bu dönem buralara yiyecek koymaya başladık. Zaten kışın da çok çetin geçtiği dönemlerde de içeriye yiyecekler koyuyoruz. Bizim bir mottomuz var. Motto gerçi İngilizce ama bir şeyimiz var diyeyim. Sel levhamız var. Çevrecilik, milliyetçiliktir diye. O yüzden hem arkadaşlar buraları dönem sonunda temizlerler. Evet. Hem de kış için bu vahşi hayvanlara yiyecek bırakırlar bizim Cahit Başkan ve diğer arkadaşlarımız. Böyle bir çalışmamız oluyor. bu yaptığınız şey için teşekkür ederiz tekrardan. Yani hayvanlara destek oluyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz. Teşekkür ederiz abi tekrardan. Biz teşekkür ederiz. Hava kararır kararmaz Cahit abi ve Recep amca her akşam olduğu gibi ayılara yiyecek bırakıyorlar. Dakikalar sonra burada boz ayılar olacak. Hava kararmaya başladı. Ayılarımıza yemeklerimizi hazırlıyoruz. Cahit abi ve Recep amcanın bıraktığı yiyeceklerin dışında kasaptan aldığımız et parçalarını da yaklaşık 3 metre yüksekliğe asıyoruz. Hedefimiz boz ayıları ağaca tırmanırken görüntülemek. Veya o et parçalarını alabilecekler mi bunu gözlemlemek. Tabii biraz uzun. Onu oradan alırsa gerçekten bravo derim yani. Almama olasılığı. Yaklaşık 3,5 metreye yakın yükseklikte ayı için et artığı bıraktık. 1 metrede var, 2 metrede, 2,5'da ve en yüksek 3,5 metrede. Neler olacak ben çok merakla bekliyorum. Beklediğimiz yerde güzel görüntü alabilmek için farklı açılarda flash yerleştirdik. Eğer bir boz ayı gelecek olursa şimdiye kadar çektiğimiz en güzel boz ayı görüntüsünü alabiliriz. Ayıyı gördüğümüz anda buna bir bakacağız. Flashlarla beraber görüntü almış olacağız. Çok iyi. Sessiz bir şekilde beklemeye geçtiğimiz an
bozayı yanı başımıza geldi. Demek ki arkalardan bizi gözetliyordu. Dev gibi bir bozay tam önümüzde. Heyecanla hareket ettiğimiz için hayvan bölgeyi terk etti. Biraz daha sakin ve soğukkanlı olmalıyız. 2 metre önümüze geldi. Çok güzel bir bozay. Daha da gelecek. Bakalım bu ipteki et parçalarını yiyebilecek mi? Hayvanı ürkütmeden görüntü almamız lazım. İşte bu yüzden kameralarımızdan bir tanesini feda ettik. Ekmeklerin kenarına, ayının tam geliş güzergahına bir kameramızı yerleştirdik. Aynı zamanda mikrofonu da taktık. Şimdi alacağımız görüntüyü tahmin bile edemiyorum. Nefesler tutuldu, ayıyı bekliyoruz. Bölgenin ilk misafiri erkek dev bir bozayı. Onu görür görmez nefesimizi tuttuk ve kayda girdik. Erkek ayıların tamamında olduğu gibi korku ve tedirginlik buradaki bozayda da gözle görülür bir şekilde. En ufak harekette kaçıyor. Ayılar akıllı hayvanlar. Önlerinde kolay yemek varken zoru tercih etmezler. Bu dağlarda da böyledir. Düz, yayla yolu, köy yolu vesaire varsa oralardan giderler. Engebeli ve yokuş yerleri fazla tercih etmezler. Ancak akıllı oldukları kadar da inatçıdırlar. Ekmek bittiği an oteldeki etleri de almadan bırakmazlar. Tabii o kadar yüksekten alabilirlerse. Eylül 31'e kadar 4 ay burada kalıyorum mevsimlik. Her gün sıralı olaraktan bu hayvanlara ben devamlı getiririm. Tavuk getiririm, ekmek getiririm, pasta, grup pastanelerden alırım, yemek artı her akşam hiç aksatmadan
Hayvanları her akşam veririm böyle de karınlarını doyurur. Bakar ağır ağır geçer giderler. Onlara baktığım zaman, onlara doyurduğum zaman günün stresini de atıyorum. Huzurlu da oluyorum. Karnından doyurum. Sabah kalkınca da yine ekmek doğrarım oraya kuşlar yesin diye. Kuşlara da doğrarım. Gündüz de kuşlar yer. Günümüz böyle geçiyor buralarda. Gecenin ilerleyen saatlerinde bölgenin ziyaretçisi artıyor. Büyük ayı gider gitmez arkasından Panda isimli ayı geliyor. Panda diğerine göre daha küçük. İsmi de gözlerindeki koyuluğun pandaya benzemesinden geliyor. Ekmeği öyle bir yiyor ki izlerken insanın karnı acıkıyor. Büyük ayı bölgeye tekrar gelmeden panda gözden kayboluyor. Buraların lideri belli ki büyük ayı. Ortalama bir boz ayıya göre gerçekten büyük. Ancak Türkiye'de çok daha büyük ayılar var. Arkadaşlar şu anda saat gece 11. Bu saate kadar yani saat 8'den 11'e kadar 3 saat boyunca burada boz ayıları hepsini görüntülemeye başardık. 2 bölge vardı. Biz Recep amcanın orada daha çok durduk. Şimdi görüntülerde tel örgü var. Neden diye soracak olabilirsiniz. Hayvanat bahçesi mi diye soracak da olabilirsiniz. Bakın bu telleri yapmalarının sebebi daha öncesinde bir saldırı durumuyla karşılaşmaları. Hayır! 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 Daha önce burada yavrusu olan bir bozayı geldiğinde korkutmak için, aslında hani öldürmek için değil, korkutmak için bir saldırı eylemine geçmiş. O yüzden önlem amaçlı buraya tel yapmış. Hem Recep amca hem de Cahit abi. O yüzden size de bunu anlatmak istedim. Şimdi gece asıl şimdi başlıyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir domuzla tilkiyi yan yana görebiliriz. Bir ayıyla yaban domuzunu yan yana görebiliriz. Hepsini şimdi biraz daha bekleyerek görüntüleyeceğiz. Fakat o kadar çok görüntü aldık ki hafıza kartlarımızın hepsi doldu. Önce bir laptopa aktaracağız. Sonra tekrar bekleyeceğiz. Sabah yine sizlerle olacağız. Bakalım sabaha kadar nelerle karşılaşacağız. Şu anda Bursa'da bakın ağaca astığımız arkada tilki ve çakal var.
Gece boyunca yaban hayvanı trafiği hiç bitmedi. Ayı, yaban domuzu, tilki, çakal sırasıyla geldiler gittiler, geldiler gittiler. Ertesi gün yola çıkacağımız için mecbur uyku moduna geçtik. Ancak bir çift gözü de oraya bıraktık. Foto kapanlar gece boyu kayıtta kalacak. Gözümüz arkada kalmayacak. Bakalım gece boyunca neler gelmiş. Biz uyuduktan sonra mekana yavrularını yeni terk etmiş bir anne bozayı gelmiş. Diğer ayılar gibi o da tedirginlikle yaklaşıyor. Alışması için biraz etrafı incelemesi gerekiyor. Etrafta diğer bozayılar da olabilir. Tedirginliğinin sebebini henüz bilmiyoruz. Bakın, arkadan büyük bozayı diğerini nasıl kovaladı? Tedirginliğin sebebini öğrenmiş olduk. Hala bir tedirginlik var. Ancak et parçalarını gördü. Birkaç parça almadan bırakmaz. Ağaca tırmanıp kolay yoldan almaya çalışıyor. Ancak alsa bile ne kadar alabilecek? Pençesiyle alayım derken yere düşürdü. Haberi yok. Hayvan ne kadar inatçıysa artık hala yukarıdaki parçayı alacağım diye uğraşıyor. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bu ayının ismi bence inatçı olmalı. Daha bir parça bile ağzına değmedi. Düşünüyor. Nasıl alabilirim diye. Bakalım nasıl bir çözüm üretecek. Aslında ayağa kalktığında zıplasa alacak. Daha önce zıplayıp aldığı çok olmuş. Şimdi üşeniyor sanırsam. İyi ki soldaki ağaca foto kapanı kurmamışız. Ayı o ağaca tırmanacağım derken foto kapanı kırıp parçalayabilirdi. Arkadan gelene bakın. Yeni bir misafir. Çakal. Ayıyı takip ediyor. Ancak daha ayı bir parça alamamış. Çakala da koklatacağını pek sanmıyorum. Hemen kovalıyor. Ancak çakal da inatçı. Bir türlü ayrılmıyor ayının peşinden.
ayağa kalkıp almaya çalışırken bence nasıl alabilirim diye düşünüyor. Çünkü bu kadar ayakta kalması biraz tuhaf. Bu sefer de sağ taraftaki ağaca çıkmayı akıl etti. Saç teli kadar bir parçayı alabildi sonunda. Yavrularını terk eden ayı bölgeden ayrıldı. 2 tane farklı yavru ayı geldi. Acaba az önce giden ayı onların annesi miydi? Bilmiyoruz. Yavru ayılar da etrafı inceliyor. Kokuyu aldılar fakat tepelerindeki et artıklarını göremediler. Görseler de alabileceklerini pek sanmıyorum. Çünkü diğer ayı bile alamadı. Azılı yaban domuzu arta kalanları almak için geldi. Fakat arta kalanlar tepesinde. Oraya uzanması imkansız. Boyun yapısı nedeniyle yaban domuzları yukarı bakamazlar. Dolayısıyla et parçalarını da alamaz. En son görüntümüzde ise bir köpek. Onlarca yaban hayvanıyla aynı ortamda olması, aynı ekrana görüntü vermesi gerçekten üzücü. Hem yaban hayatı için hem kendisi için. Evet, şu anda sabah oldu. Sabah saat 8. Gece boyunca bu bölgede hem ayıları, hem yaban domuzlarını, hem tilkileri, hem de çakalları görüntülemeyi başardık. Cahit abiye, Sinan abiye, Özgür abiye, aynı zamanda Recep amcaya çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bursa'da bizi misafir ettiler. Aynı zamanda bu kaldığımız bungalov evin etrafında ayıları, yaban domuzları, tilkileri hepsini görüntüledik. Çok güzel görüntüler aldık. Gerçekten evet, Kars'ta böyle görüntüler aldım, Kızılcahamam'da böyle görüntüler aldım ama burada çektiğimiz görüntüler de bizim arşivimize bir değer katmış oldu. Tekrardan hem onlara teşekkür ediyorum hem de sizlere bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.